Evet, bir Canva dersinden daha herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu Canva kullanarak videolar montajlamak, video editleri yapmak, videolar hazırlamak. Bundan birkaç ay öncesinde Canva'nın bir özelliğiydi ama artık kendi başına böyle harika işler ortaya çıkartabileceğiniz bir ürüne dönüştü. Bu ders süresince de bu video yapımında nelere dikkat etmelisiniz, hangi araçları nasıl kullanırsınız, bunlar nasıl çalışıyor, bunları anlatmaya çalışacağım. Biraz uzun bir ders olabilir ama sonunda harika videolar çıkartmak için tüm özellikleri öğrenmiş olacaksınız. Canva üzerinden video yapmak için ilk yapmamız gereken doğru formatta çalışmak. Aslına bakarsanız Canva'daki her şablona video eklediğinizde onu bir video olarak indirebilirsiniz. Yahut bir şablona animasyon eklediğinizde şöyle yapalım. Mesela bir Instagram hikayesi oluşturalım. Ben bu Instagram hikayesine hareketli görseller eklersem, mesela şunun gibi hareketli görseller eklersem, bunu indirmek istediğimde 8 saniyelik bir dönüşümü varmış demek ki bu animasyonun. 8 saniyelik bir video indirebilirim. Yahut illaki hareketli bir şey eklememe gerek yok. Mesela bir metin eklediğimizi düşünelim. Birden fazla şöyle metin ekledim. Bir tane de olur. Bunlara animasyon verdiğim zaman, mesela çizgi animasyonu vereyim. Şunu da silme animasyonu olsun. Yine ben bunu video formatında kaydedip kullanabilirim ama videonun tüm özelliklerini kullanmak için, bir video montajı yapmak için hangi formatta olursa olsun o formatın videolu olanını seçmemiz gerekiyor. Evet, ana sayfadaki arama çubuğundan herhangi bir konuda video kelimesini kullanarak bir aratma yapabiliriz. Bu arada şablonlar kısmından arama yapabilirken projeler kısmını seçecek olursak da bundan önce yaptığımız çalışmalardaki kelimelerden de aramalar yapabiliriz. Bu da dipnot olsun. Yahut şablonlar kısmında bakın üst tarafta bir arama çubuğu var. Aynı yer, buradan da aramalar yaptırabilirsiniz. Şablonlar kısmının ana sayfadan bir farkı var. Sol tarafta biraz daha fazla kategori var. Sizi yönlendirecek kategoriler var. Buradan video formatını seçecek olursak gördüğünüz gibi buradaki tüm boyutlar, tüm şablonlar video formatında olacaktır. Biz şimdi ne yapalım? Bir YouTube videosu hazırlayalım. Şablonlar kısmında arama yaparak buraya ulaşabileceğiniz gibi tasarım oluştur dedikten sonra mesela YouTube video yazdığımızda YouTube'la ilgili yapabileceğimiz video şablon boyutunu ve türlerini bize sunacaktır. Biz ne yapalım? Az önce söylediğim gibi bir YouTube videosu yapalım. YouTube videosunun boyutunda bir çalışma alanı açtım kendime. Aynı zamanda gördüğünüz üzere sol tarafta da bana bu konuyla alakalı şablonlar öneri verdi hemen Canva. Buradaki öneriler sizin daha önce yaptığınız çalışmalar, daha önce kullandığınız renkler baz alınarak size tavsiyede bulunuyor da takip ettiğiniz creator'lar, içerik üreticilerinin tasarımları size burada bu bölümde tavsiye ediliyor. Bakın az önce video formatı olmayan bir şablon açtığımda daha az özellik vardı. Şimdi alt tarafta bir timeline oluştu ve yeni özellikler gelmiş oldu. Hepsini tek tek anlatacağım. Evet, tüm tasarım boş bir şablonla başlıyor. Siz Canva kütüphanesini dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kullanmanızı da tavsiye ederim. Çünkü kütüphanedeki içerikleri profesyonel tasarımcılar hazırlıyor. Bunları siz dönüştürün, uyarlayın ve kullanın diye hazırlıyor. Hani şöyle bir algı olmasın. Normalde bir tasarımın aynısını İnternette bulup bir programda yapıp kullanmak etik olmayabilir ama Canva için bu kural geçerli değil. Çünkü zaten tasarımcılar siz o tasarımları kendinize göre uyarlayın, işte ismi değiştirin, renkleri değiştirin istiyorsanız ve sonra kullanın diye yapıyorlar. Yani bir
kopya çekme durumu söz konusu değil. Canva'nın amaçlarından bir tanesi bu. İnanılmaz büyük bir kütüphanesi var. Milyonlarca tasarım var ve her gün binlercesi de yine ekleniyor. Ben dilersem istediğim bir şablonu ekler, şablondaki bir sahneyi ekler ya da birden fazla sahneyi şablonuma ekleyip kullanabilirim. Gördüğünüz gibi kolayca düzenleyebilirim. Görselleri değiştirebilirim ve bu videoyu kendimin yapabilirim ama ben size bir kütüphanede hazır olan bir videoyu yeniden dönüştürmek, uyarlamak değil de sıfırdan bir video yapmaktan bahsetmek istiyorum. Örneğimi öyle yapacağım. O yüzden şu sahneleri silelim. Gördüğünüz üzere video formatındaki bir şablonda şu alt kısımda yeni bir bölge açılmış oluyor. Bir timeline, bir zaman çizelgesi açılmış oluyor. Bu bölgede sahnelerimizi görebiliyoruz. Bir video bildiğiniz üzere birden fazla sahneden oluşur. İşte biz alt tarafta bu sahneleri görebiliyoruz. O sahnelerin birbiriyle olan ilişkilerini, sürelerini vesaire hepsini bu alandan kontrol edebiliyoruz. Ayrıca gördüğünüz aşağı doğru olan oka tıkladığımızda da Canva'nın standart normal tasarım ekranına ulaşabiliyoruz ama timeline'ı kaybetmiş oluyoruz. Hala video formatında ama sadece çalışma alanı değişmiş oldu. Evet, hemen timeline'ın altında sol tarafta notlar bölümü var. Bu notlar yalnızca benim göreceğim notlar. Bu videoyu düzenlerken sahnelerle alakalı kendim için ya da biriyle birlikte çalışıyorsam bu video üzerinde onun görmesi için bazı notlar alabilirim. İşte o notları bu alana alıyorum. Bu notlar sadece size görünür. Sunum yaparken de biliyorsunuz Canva'nın en iyi özelliklerinden bir tanesi formatlar arasında çok hızlı bir şekilde geçebilmek. Biz bir video formatında çalışıyoruz ama bunu hemen bir sunuma dönüştürebiliriz. Ya da bir Instagram formatında çalışırken bunu hemen bir Instagram videosuna ya da bir sunuma çevirebiliriz. Formatlar arasındaki geçiş pro bir özellik. Yeniden boyutlandırabiliriz. Tüm özellikleri bu tarafa taşıyabiliriz. Eğer bunu bir sunu olarak gösterecekseniz, yani paylaş dedikten sonra bunu bir sunuya dönüştürecekseniz, yaptığınız çalışmayı sunacaksanız, o zaman sunucu görünümünde şu sağ tarafta bu notları görebilirsiniz. Aklınızda olsun, bazen işe yarayabilir ama bu videonun konusu bu değil. Sunucu görünümünü sun ve kaydet nasıl işe yarıyor, onları ayrıyeten anlatacağım. İstediğiniz zaman sağ alttaki iki yöne gözüken oku tıklayıp büyük ekranda ne yaptığınızı görebilirsiniz. Yaptığınız yere kadar olan kısmı indirebilirsiniz. Bir yazan yere bastığınızda tüm sahneleri yan yana görebilirsiniz. İstediğinizin yerini buradan da değiştirebilirsiniz. Üst tarafta bir play tuşu var. Buraya basarak da o zamana kadar yaptığınız görsel nasıl, video nasıl olmuş, geçişler, sahneler nasıl gözüküyor, bunu da görebilirsiniz. Yine indirme işini de oradan yapabilirsiniz. Evet, bunun haricinde her ekranın sağ tarafında bir yorum ekle işareti var. Buradan da ekip çalışanlarınıza, ekip arkadaşlarınıza yorumlar yapabilirsiniz. İsterseniz sahneyle ilgili yorumlar yapabilirsiniz. İsterseniz de bir bileşen, bir yazı varsa ekranınızda bununla alakalı yorumlar yapabilirsiniz. Bakın, ekranı tıkladığımda bir bileşen, bir yorum baloncuğu var. Bileşeni tıkladığım zaman ise ayrı bir yorum baloncuğu var. Bu çok önemli çünkü siz yorum yaptığınızda arkadaşınızın yorum yaptığınız yeri bulması, hızlı bir şekilde bulması çok ama çok önemli. Bu da gayet kullanılır bir özellik. Evet, Canva'nın en iyi özelliklerinden bir tanesi tüm bileşenleriyle birlikte bir tasarım yapma şansı sunması size. Bu ne demek? Kendinin devasa bir bileşen
kütüphanesinin olması. Yani hiç dışarıdan hiçbir şeye ihtiyaç duymadan tüm stok görselleri, tüm videoları, sesleri, bileşenleri tek yerden çalışarak tasarım yapabilirsiniz. Yine normal standart tasarımlarda olduğu gibi sol panelde yüklediğimiz videolar ya da görseller, bileşenler, metinler, videolar hepsi ulaşılabilir durumda. Videolarla da çalışabilirsiniz, görsellerle de çalışabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz bütün tasarımınız sadece hareketli videolarla olabilir yahut görsellere efektler vererek de videoyu devam ettirebilirsiniz. Dışarıdan istediğiniz ses tabii ki e, telifleriyle alakalı durum sizi ilgilendirir. Ses, görüntü, video ekleyip bunları da Canva Video üzerinden gayet kolay bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Biz şimdi bir video yapalım. Videomuzun konusu da su günü olsun. Tasarıma çok dikkat etmeyeceğim. Özelliklere daha çok dikkat edeceğim. Hani güzel bir tasarım ortaya çıkartmaya çalışmadan bu dersi anlatacağım. Aklınızda olsun. Video arşivinde çok fazla video olduğunu söylemiştim az önce. İnanılmaz bir arşivi var Canva'nın, kütüphanesi var Canva'nın. Gayet yeterli. Bu zamana kadar bana yetmedi, hiç olmadı açıkçası. Biz su kelimesinden bir arama yaptıralım. Gördüğünüz gibi sadece su kelimesinden spesifik olmadan sadece su kelimesinden bir sürü videoya ulaşabiliyorum. Ayrıca Pro filtreleme 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 özelliğinden sadece ücretsizleri mi arıyorum yoksa pro olanları da mı arıyorum filtreleyebilirim. Ben şu an sadece ücretsiz olan görsellerle çalışacağım. Gördüğünüz gibi buradaki görsellerden biri dikkatimi çekti. Bunu hemen birinci sahneme alıyorum. Görseller olduğu şekilde geliyor. Bunu dilediğim gibi boyutlandırabilirim yahut bunu arka plan yaparak tam ekrana çevirebilirim. Şu an arka plana çevirdim, tam ekran yaptım. Eğer görüntüleri video yaparken en önemli noktalardan bir tanesi, özellikle videonun üzerine yazılar yazacaksanız seçeneğiniz azalıyor. Nasıl azalıyor? Görüntüler parlak olabilir, işte açık renkli olabilir. Bunun üzerine hep bütün video boyunca sadece beyaz yazılar yazacaksanız parlak görüntülerde işte üzerine beyazla yazılmayacak görüntülerde şunu yapabilirsiniz. Arka planı siyaha çevirebilirsiniz. Koyu bir renge çevirebilirsiniz. Yahut farklı renk tonları da kullanabilirsiniz tasarımınıza göre. Arka planı, bakın, en arka planı siyah yaptım. Şimdi bu videonun şeffaflığıyla oynayarak artık şu tonda bütün videolarımı bu tonda kullanabilirim. Bunun haricinde video düzenleme, bu bir beta format şu anda. Videomu farklı efektlerle de düzenleyebilirim. Bazı efektler ücretli ama ücretsiz de birçok efekt var. Evet, videomu ekledim. Hiç efekt vermeyeyim. Ayarlar kısmından da gördüğünüz üzere işte renk tonu, parlaklık, kontrast gibi ayarlamaları dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu sıfırlayayım. Opasitesini de şöyle %80 yapayım ve videoma devam edeyim. Birinci sahnemi aldım. Bakın, video ekler eklemez bu videoyu seçer seçmez üst tarafta yeni özellikler gelmeye başladı bana. Ya da videonun arka plan olmasına gerek yok. Videoyu seçtiğim zaman çıkan özellikler bunlar. Bakın, sahneyi seçtiğimde değil, videoyu seçtiğimde çıkan özellikler bunlar. Sahneyi seçip animasyon seçeneğini seçtiğimde tüm sayfaya uyarlanan bir animasyon sağlamış oluyorum. Sadece bir bileşene değil, tüm sayfaya animasyon eklemiş oluyorum. Yani sayfada kaç tane bileşen varsa bir paket halinde ona ben
efekt uygulamış oluyorum. Bileşeni seçtikten sonra animasyonu seçersem sadece o bileşene animasyon uygulamış oluyorum. Aklınızda bulunsun. Evet, videoyu seçtiğimde üst tarafta bir ses düzeyi var. Eğer videonuzun sesi varsa ve bunu kullanmak istemiyorsanız bunu sıfırlayabilirsiniz ya azaltabilirsiniz duruma göre, tasarımınıza göre. Stok videoların birçoğunun zaten sesi yok ama sesi olan videoların sesini de buradan kısabilirsiniz. Konumlandırma özelliği, işte döndürme, kırpma özelliği de yine standart tasarımlarda olduğu gibi burada da var. Ama standart tasarımlarda olmayan oynatma, saniye, kırpma özelliği eklenmiş oldu. Kırpma özelliği eklenmiş oldu. Normal bir tasarımda da bir videonun üzerine tıkladığınız zaman bu menüye ulaşabilirsiniz. Ama mantığı farklı işlediği için işte sahneleri dizmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yahut bir takım bileşen sayısı, bileşen ekleme sayısı ve kurallarına tabi olabilirsiniz. O yüzden video yapacaksanız video formatında bir boş şablon açmanız çok ama çok önemli. Evet, ben bu videoyu arka plana alayım. Süresi çok uzun. Bu süreyi birazcık kısaltmam lazım. Bunun için alt tarafta timeline'da bakın burada ben videoyu görüyorum. Bunu sağa sola oynatarak dilediğim süreye getirebilirim. Ben bunun 3,5 saniye olmasını istiyorum ve şu an 3,5 saniyelik bir video aldım. Videonun herhangi bir yerini almak istiyorsam, yani 3,5 saniye ama bunun sonundaki 3,5 saniye almak istiyorsam yine sağa doğru açıp kapatabilirim ama tam ortasını istiyorsam şöyle yapabilirim. Üst kısımda bakın bir süre yazıyor, bir kırpma makas işareti var. Bunu tıkladıktan sonra eflatun uçlardan sağa ya da sola doğru çekerek sol taraftaki sayıcı takip ederek 3,5 saniyeye getirebilirim. Bakın şu kısımdan oynattıkça ekranda da videonun neresinde olduğum gözüküyor. Böylelikle daha ince bir kesim yapabilirim. Elimle yazabilirim. Bana neresi olduğu önemli değilse videonun ama sadece 4 saniyelik bir video istiyorsam buraya 4 yazdığımda sadece 4 saniyelik kısmını da kesebilirim. Video sahnesinin üzerinde 3 nokta var. Buradan da yine farklı özelliklere ulaşabilirsiniz. Örneğin yeni bir sayfa eklemek ya da sayfayı çoğaltmak. Biz yeni bir sayfa ekleyelim. Yeni bir sayfa eklediğimde başka geçiş özelliği de geçiş özelliği de aktif oldu. Geçiş özelliğini videolar arasında, sahneler arasında geçiş özelliğini de buradan kullanabilirim ama haricinde de iki sahne arasında geçiş özelliği var. Bunu da ekstradan anlatacağım. Burada sayfayı gizle var. Bu şunun için mesela bir video hazırlıyorsunuzdur. Bir sürü sahne vardır. Ekip arkadaşınızla iletişimdesinizdir. Bazı sahnelerin videoda gözükmesini istemiyorsunuz ama silmek de istemiyorsunuz. Belki bir anlamı, bir amacı vardır. İşte öyle durumlarda bunu gizleyebilirsiniz. Bu sunum yaparken ya da video kaydolurken kaydedilmez ama projenizin içerisinde durur. Evet, sayfayı kitleme özelliği de şu işe yarıyor. Ben bu sayfayı kilitlediğimde artık bu sayfanın tasarımı ile alakalı hiçbir şey yapamıyoruz. Bakın sahnenin süresini düzenleyemiyorum. Ve sahnenin içerisinde hiçbir tuş çalışmıyor. Bu sahne şu an kilitlenmiş durumda ve açana kadar da hiçbir şekilde herhangi bir müdahale yapamam. Şu an açtım, artık değiştirebilirim. Evet, birinci sahnemizi ekledik. 4 saniyelik bir su görüntüsü ekledik. Hemen sonrasında da bir deniz görüntüsü olsun. Bu benim hoşuma gitti. Bunu da buraya arka plan olarak bu sayfaya, yeni sayfaya ekleyelim. Burada sayfa ve sahne diye iki kelimeyi kullanıyorum. İkisi de aynı anlama geliyor. Çünkü bunlar hem sahne hem de sayfa olarak kabul ediliyor şu anda.
Neden böyle? Sahne ve sayfa ikisi de aynı anlama geliyor. Biz video konusunu anlattığımız için sahne demek çok daha uygun gibi geliyor bana. Evet, birinci sahnemizi tamamladık. İkinci sahnemiz de bu olsun. Bu da 3.7 saniyelik bir süre olsun. Üst tarafta gördüğünüz gibi bir oynatma bölümü var. Bu videonun nasıl oynayacağıyla alakalı birkaç düzenleme yapabileceğiniz bir alan. Nedir bunlar? Mesela videonun hızını düzenleyebilirsiniz. Daha hızlı ya da daha yavaş oynamasını sağlayabilirsiniz. Bakın yavaşlattıkça aşağı taraftan da sahne uzamış oldu. 4 saniye daha yavaş giden bir videom olmuş oldu. Sunum sırasında sürekli oynat seçeneğini seçerseniz eğer bir sunum açtınız, mesela 5 saniyelik bir video var. Normalde 5 saniye oynar ve video durur. Ama bu seçeneği açarsanız, sunum yapacaksanız, bu videoyu sunum videosu olarak kullanacaksanız ne yapacak o zaman? Video tekrar tekrar dönecek. Sunum sırasında otomatik oynat dediğinizde siz play'e basmadan otomatik olarak o sayfaya geldiğinizde video oynamaya başlayacak. Bu özellik de bu işe yarıyor. Ben şimdi videoya animasyon verebilirim. Mesela videoya nefes animasyonu vereyim. Gördüğünüz gibi video oynarken bir yandan da bana doğru gelecek. Bu özelliği video değil, aslında sayfaya vermiş oldum. Sayfa gördüğünüz gibi şu an ön izlemeden çok sağlıklı gözükmüyor ama video bana doğru geliyor. Ben bir şekilde her bileşene ayrı ayrı animasyon verebildiğim gibi her sayfanın kendisine de ayrı bir animasyon verebilirim. Bu bileşeni kaldırmak için de tüm animasyonları kaldır diyerek o sayfadaki tüm animasyonları kaldırabilirim. Evet, ikinci sahnemi de ekledim. Şimdi artı işaretine basarak yeni sahneler açabilirim. Ya da iki sahnenin arasındaki artı işaretine basarak o iki sahne arasına bir sahne daha açabilirim. Ayrıca bu iki sahne arasında gördüğünüz üzere bir geçiş ekleme butonu var. Buradan iki sahne arasında geçişin nasıl olacağına karar verebilirim. Birkaç bileşen ekledikten sonra bu kısmı göstereceğim. Çünkü geçişlerin nasıl olduğunu daha çok bileşenle daha iyi anlatabilirim diye düşünüyorum. Ben buraya bir çerçeve eklemek istiyorum. Hemen şu alana bir çerçeve ekleyeyim. Bu bir dikdörtgen. Bunun içini boş renk olarak seçersem, kenarlık eklersem ve bu kenarlığın rengini de beyaz yaparsam gördüğünüz gibi bir çerçeve elde etmiş olurum. Onun haricinde bileşenler kısmına gideyim ve bir ne alalım? İşaret diyelim ve ilk önümüze çıkanı alalım. Şunu alalım. Bunu beyaz yapalım ve şu kısma koyalım. Dediğim gibi tasarıma odaklanmayacağım. Ya da hareketli bir bileşen bulalım. Şuradan çıkartmaların içerisinde hareketli bir bileşen vardır. Evet, şuradaki like animasyonlu bir bileşeni de şuraya bırakalım. Gördüğünüz gibi hem animasyonlu bir bileşen, hem video, hem de sabit bir bileşen kullandım. Diğer sahneye geçelim. Canva'nın en güzel taraflarından bir tanesi, mesela bir bileşeni kopyaladığınızda, bu bileşeni kopyalayalım. Diğer sayfaya geçelim ve yapıştıralım. O bileşeni diğer sayfada nereden aldıysanız bu sayfada aynı yere bırakıyor. Aklınızda bulunsun. Bu iyi bir özellik. Birden fazla bileşen seçmek istiyorsanız bir bileşeni seçip Shift tuşuna basıp diğer bileşeni de tıkladığınızda bakın iki bileşeni de seçmiş oldum. Bunu götürüp olduğu gibi diğer sayfaya bırakabilirim. Buraya ayrıyeten bir yazı ekleyelim. Bir çerçeve eklediyseniz
konumlandır kısmından bunu en arkaya mutlaka atın ki diğer bileşenler daha kolay bir şekilde seçilebilir olsun. Su günü diyelim. Dilediğim yazı fontunu belirleyebilirim. Bir videonun üzerinde daha kalın duran bir yazı daha mantıklı bir geliyor her zaman bana, görünürlülük açısından. Sonrasında da hani kullanacağımızı düşünürsek, çünkü bir adım sonrayı da düşünmemiz lazım. Hani bu yazıyı alıp diğer sayfama koyduğumda bakın görünmüyor. Birazcık şu şekilde fontunu kapatayım ve görünür hale getireyim. Çünkü hep beyaz yazı kullanmak istiyorum tasarımımda tutarlılık olsun diye. Su günü kutlu olsun dedim. Bunu da hizalayayım. Şurada aynı yerde olsun. Bu like işaretini diğer sayfada da kullanmak istiyorum. Ama burada bu tarafta kullanmak istiyorum. Evet, tasarımımız bu olsun. Bakın geçişlere geldiğim zaman dağılma geçişi, kayma geçişi, dairesel silme, bunları zaten standart tüm programlarda olan geçişler. Gördüğünüz gibi yığılma geçişi, doğrama geçişi çok yeni geldi. Bu da akış geçişi. Gördüğünüz üzere çok smooth bir şekilde süresini ayarlamak. Bu şu an geçiş efektlerinin birçoğu ücretsiz Canva'da. Ben Pro hesap kullanıyorum ve anlattıklarımın birçoğu yalnızca Pro hesaplarda olan şeyler, ama mesela ücretsiz hesaplarda geçişlerin çoğu var. Geçişlerin ayarları Pro, geçişlerin ayarlarını yapmak için Pro hesap sahibi olmanız gerekiyor. Mesela geçişi biraz daha hızlandırmak, yavaşlatmak istediğinizde bu özelliği size Pro olarak sunuyor. Bunu da hepsinde yapmıyor. Bazı geçişlerde yapıyor. Burada eşleştir ve taşı özelliği var. Bu çok harika bir geçiş. Bir objenin, bir bileşenin diğer sayfada bir öncekiyle ilişki kurarak yer değiştirmesi anlamına geliyor. Bakın like tuşunu yerini nasıl değiştirecek? Aslında iki tane bileşen var burada. Sol taraftaki bileşen sağ tarafa geçmedi aslında, ama öyleymiş gibi bir hava yarattı. Bunu göstermek için, daha da net göstermek için şöyle yapayım. Bir tane daire alayım. Bunu şöyle kocaman yapalım. Rengini de daha görünür yapayım. Mesela kırmızı yapayım. Yine aynı daireden aldım, kopyaladım. Bakın buraya getirdim. Burada küçük bir şekilde şurada olmasını istiyorum. Tamam. Hatta bunu kopyalayayım. Bir sonraki sahnede de şöyle büyük bir şekilde burada olmasını istiyorum. Eşleştir ve taşı özelliğini kullandığımda tüm sayfalara uyguluyorum. Eşleştir ve taşı özelliğini. Bakın şimdi kırmızı olan görsel bileşen interaktif bir etki öyleymiş gibi gözükerek yer değiştiriyor. Bu da eşleştir ve taşı özelliğinin güzelliği. Geçiş efekti olmasının yanı sıra eşleştir ve taşı özelliği bize böyle de bir güzellik sunmuş oluyor. Bir animasyon yaparken mesela çok işe yarayacak özelliklerden biri. Evet, yeni sahne ekleyebilirim. Sahneleri dilediğim gibi boyutlandırabilirim ve çalışırken alt taraftaki yüzdeyi görüyorsunuz. Buradan hem çalışma tasarımımı büyütüp küçültebilirim gördüğünüz üzere, ya da sayfa yakınlaştırmayı tıklayıp küçük resimleri, şu aşağıdaki timeline'daki resimleri de büyütüp küçültebilirim. Bazen 2 saniyelik, 1 saniyelik bir video ile çalışırsınız. Tabii ki onu üzerinde çalışmak için büyütmeniz gerekebilir. Evet, ayrıca bir efekti seçtiğinizde bakın mor alanlar var burada. Bu size
efektin nerede başlayacağını ve nerede biteceğini gösteriyor. Süresini ayarladığınızda gördüğünüz gibi kısalıp uzalıyor. Böylelikle video nerede değişmeye başlayacak bunu görüp sahneyi buna göre ayarlayabilirsiniz. Evet, onun haricinde söyleyeceklerim, dediğim gibi bunu hemen bir sunuma dönüştürebilirsiniz. Tüm sahneleri tek tek görebilirsiniz. Yeni sayfa ekleyebilirsiniz, yeni sahneler ekleyebilirsiniz. Videonun ön izlemesini dilediğiniz zaman görebilirsiniz ve videonuza ses ekleyebilirsiniz. Yine bileşenlerin içerisinden ses ekleyebilirsiniz. Bileşenlere gittiğinizde hemen alt tarafta ses bileşenlerini görüyorsunuz. Burada pro ve ücretsiz çok fazla ses var. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İmleci nereye getirirsem sesi oradan itibaren eklemeye başlayacak. Yani ben bu sahnenin başına müzik eklemek istiyorsam imleç işaretini buraya getirmem lazım. Ya da en başa eklemek istiyorum. En başa ekledim ve sesi gördüğünüz üzere en baştan itibaren ekledim. Sesle alakalı işlem yapmak için üzerine bir kere tıkladığımda gördüğünüz gibi sesin yerini değiştirebilirim ama bu ses hareket etmiyor. Çünkü neden? Şurada sahne bitiyor. O yüzden tabii ki hareket etmeyecek. Benim bu sesi hareket ettirebilmem için devamında daha çok sahne olması lazım ki şurada kesilmesin. Bakın burada kesilmiş. Bunu sağa doğru çekip istediğim yere kadar uzatabilirim. Ya da bu sesi hareket ettirmek istiyorsam, mesela ikinci sahnenin başına getirmek istiyorsam artık oynatabilirim. Neden? Çünkü arka tarafa ses ekledim. En çok bu soru geliyor, hocam ses yerinden oynamıyor, ileri geri getiremiyorum diye. Bunu yapabilmeniz için arka tarafta boş sahneler olması lazım ki ses o tarafa doğru gidebilsin. Bir sahneyi bölmek için klavyemden S tuşunu kullanabilirim. Aynı şey ses için geçerli değil. Ses istediğim yerini bölmek için sesin imleci oraya getirip imlecin üzerine sağ tıklayıp sesi böl diyebilirim. Ya da sesin üzerine sağ tıkladığımda sesle alakalı diğer ayarları yapabilirim. Bunları şimdi göstereceğim. Evet, sesimizi de ekledik. Ayrıca sesi çift tıkladığım zaman bakın imleç değişti. Mouse hareketi değişti. Buradan da sesi ileri geri oynatıp sesin istediğim yerini seçebilirim. Bir sesle ne yapabilirim? Sesle alakalı ne tür ayarlar var? Dediğim gibi hem sağ tarafı sağ klik sesin üzerine sağ tıklayarak bazı özelliklere ulaşabilirsiniz. İşte sesi bölme, aynı ses parçasını çoğaltma gibi ya da sesi seçtiğimizde üst tarafta ses efektleri ve ayarla diye iki kısım geliyor. Sesin düzeyini ayarlamak için de yine hoparlör işaretinden dilediğinizi yapabilirsiniz. Ses dalgalarını görüyorsunuz aşağı tarafta büyüyüp küçülüyor sesi artırdıkça. Ayarla kısmından sesi seçtikten sonra ayarla kısmını tıkladığınızda bakın aşağı taraftaki ses şekli değişiyor. Şöyle tekrar seçeyim. Ayarla dediğimde çift tıklama yapılmış gibi oluyor ve ben sesi istediğim gibi sağa sola getirip götürebiliyorum. Ses efektleri kısmında yükselerek girsin, hani yavaştan başlasın, yükselerek girsin ses. İstediğimiz kadar saniyede bunu ayarlayabiliriz ya da sesin kısılarak çıkmasını, bir anda böyle pat diye bitmesini değil de kısılarak çıkmasını sağlayabiliriz. Sesi ekledikten sonra play'e bastığımızda videomuz oynamaya başlayacaktır. Şimdi bir özellikten daha bahsedip videoyu bitireceğim. Bu yeni gelen bir özellik. Eskiden Canva'da video hazırlarken görselleri, yazıları istediğimiz yerde başlatıp istediğimiz yerde durduramıyorduk.
ekrandan gitmesini bir bileşenin sağlayamıyorduk. Bunu sahnelerle yapmak zorunda kalıyorduk. Sahneleri bir sürü parçaya bölüp istediğimiz bileşeni istediğimiz sahneye ekliyorduk. İstediğimiz sahneden çıkartıyorduk. Ama son gelen güncelleme ile bu sorunu Canva düzeltti. Daha doğrusu bu kolaylığı bize sağladı. Bunun için istediğim bir sahneye geliyorum. Sahnenin üzerinde sağ tıklıyorum. İstediğim bir sahneye geliyorum. Herhangi bir bileşeni seçip sağ tıklıyorum ve açılan menüden süreyi göster özelliğini seçiyorum. Bakın su günü yazısı işte şu eflatun parça ve ben bunun videonun şu sahnesinde, bakın bu arada video oynuyor. Hani nerede geleceğine, su günü yazısının nerede gözükeceğine kolay bir şekilde karar verebiliyorum. Şurada gelsin. Sonra şu animasyonu seçiyorum. Bu animasyonda su günü çıktıktan biraz sonra gelsin. Bu arada su günü videonun sonuna kadar, bu sahnenin sonuna kadar durmasın. Şurada su günü ekrandan çıksın. Şuradaki ok var ya, bu ok da yine yazı biter bitmez gelsin diye bakın sürelerini ayarladım. Bunlara efekt verebilirim. Şu an vermemiştim. Vereyim. Mesela su günü yazısı, özür dilerim, animasyon vereyim. Su günü yazısı çizgi efektiyle yukarı çıksın ve bunu yalnızca girişte yapsın. Ama erken çıkacağı için ikisini de yapması çok mantıklı. Mesela bu çıkmayacak. O yüzden bu böyle ekranda patlasın ve hem sahneye girerken hem sahneden çıkarken bu hareketi yapsın. Buradaki ok silme şeklinde ya da sağa doğru kayarak gelsin ve o şekilde de çıksın. Bunu çok hızlı yapmasın. Bakın bu pro bir özellik. Yavaş bir şekilde yapsın. Şimdi videomu oynattığımda gördüğünüz gibi belirlediğim yerlerde görüntüler çıktı. Su günü çıktı. Bu çok kısa sürdüğü için şunu birazcık uzatayım. Bakın seçtim yine. Şöyle birazcık uzatayım. Altında da maddeler gelsin, su gününün altında da. Değil mi? Mesela böyle maddeli bir şeyler olsun. Şöyle yazı ekliyorum. Önemlidir diye bir madde gelsin. Güzeldir yazalım. Bunları hizalayalım. Kılavuz çizikleri zaten bize yön veriyor. Özeldir yazalım. Şimdi ben istiyorum ki önce su günü gelsin. Sonra önemlidir, sonra güzeldir, sonra da özeldir yazsın. Tamam. Bakın üst tarafta bileşenleri ve yazının süresini gösteren kısım gitti. O yüzden tekrar sağ tıklayıp süreyi göster diyorum. Su günü sahneye gireceği yer belli. Sahnede dursun, çıkmasın sahneden sonuna kadar. Önemlidir yazısını, bu nerede gelecekti? Su günü çıktıktan biraz sonra gelsin ve sahnede dursun. Güzeldir yazısı, önemlidir çıksın. Bakın ekrandan görebiliyorum. Sonra bu yazı gelsin. Özeldir yazısı, bakın su günü çıktı. Önemlidir, güzeldir. Burada özeldir yazısı çıksın sahnede ve sonuna kadar da hepsi gitsin. Ama ben önemlidir yazısının bir animasyonla gelmesini istiyorum. Çizgi animasyonu olsun ve girişte olsun sadece. Yani tekrar o şekilde çıkmasın. Yalnızca bu şekilde girsin. Alt taraftakini de çizgi yapayım sadece girişte. Özeldir'i de çizgi yapayım yine sadece girişte. Bakalım nasıl oldu? Tabii dediğim gibi tasarım kurallarına uymadık. Şu an amaçlı bir video tasarımda yapmıyoruz ama baştan sona tasarım kurallarına da uyarak hazırladığım bir videonun ekran görüntüsünü alacağım. Onu da izleyebilirsiniz ayrıca.
Tabii şu an çok hızlı oldu ama gördüğünüz gibi madde geçişleri, siz bunun ne kadar hızlı ne kadar yavaş olacağına karar verebilirsiniz. Yani önemlidir kelimesi geldikten ne kadar sonra güzeldir kelimesi gelecek, bunları aşağıdaki şeriti sağa sola oynatarak halledebilirsiniz. Evet, onun haricinde videomuzu hazırladık. Bunun çıktısını paylaş dedikten sonra indir diyerek alabiliriz. Bu şablonu direkt sunum olarak yayınlayabiliriz. Yalnızca görüntüleme linkiyle hiç indirmeden insanların izlemesini sağlayabiliriz. Linki tıkladıkları zaman insanlar herhangi bir indirme yapmadan sizin videonuzu izleyebilirler. Onun haricinde bu videoyu başka biri de düzenleyebilsin istiyorsanız o zaman şablon bağlantısını gönderebilirsiniz. Yahut indir diyerek MP4 formatında video olarak indirebilirsiniz. Dilerseniz her sahneyi PNG olarak fotoğraf formatında da indirebilirsiniz. Bunu ben PNG olarak seçersem ya da JPEG olarak seçersem hepsi o formatta da bilgisayarıma inecektir. Sosyal medya hesaplarınızı bağlamanız gerekiyor. Neden bağlamanız gerekiyor? Ben şu an eklediğim müzik telifli bir müzik. Yani pro kullanıcı bile olsanız telifli bir müzik kullanıyorsunuz ve telif kuralını ihlal etmemek için sizin bu içerikleri paylaşacağınız sosyal medya hesabınızı ya da hesaplarınızı bağlamanız gerekiyor. Sosyal medya hesabınızı bağlayın dediğinizde çok fazla şifrenizi gireceksiniz, mail adresinizi. Onları şu an girmek istemediğim için tıklamıyorum. Şifrenizi girerek YouTube'unuzu ya da Instagram'ınızı, sosyal medyanızı Canva hesabınızla ilişkilendirmiş oluyorsunuz. Böylelikle Instagram ya da YouTube bu sesi kullanma hakkınız olduğunu anlayabiliyor. Böylelikle telif yememiş oluyorsunuz. Bu da önemli. Hazırladığınız güzel bir video o kadar emekten sonra YouTube'da telif yemesin, sesi kısılmasın ya da hesabınız zarar görmesin diye çok ama çok önemli. İndir dedikten sonra indirebiliyorum. 20 tane ses parçası ekleyebilirsiniz. 400'e yakın bileşen ekleyebilirsiniz. Sahne ben 198-200 sahneyle çalıştım ama 100 sahneden sonra, yani 100 sahne ekledikten sonra İnternetiniz ve bilgisayarınızın kapasitesine göre bazı yavaşlamalar olmaya başlıyor, kasmaya başlıyor. Bu da önemli bence. O yüzden eğer uzun bir video çalışıyorsanız 2 parçaya bölerek çalışabilirsiniz. Yani bununla çalışırsınız. Yeni bir video şablonu açıp geri kalanını orada çalışırsınız. Sonra ikisini birleştirebilirsiniz. Yine Canva üzerinden bunu yapabilirsiniz. İkisini indirirsiniz. Sonra yükleyip birleştirirsiniz. Ya da birleştirirsiniz. Evet, benim videolarla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Aklıma gelenler bunlar. Şu an için olan güncellemeler doğrultusunda anlatacaklarım bunlar. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kolay gelsin.